Önce nereden başlayalım? Ceza ile başlayalım mı bu haftaya? Hadi ceza ile başlayalım. Şöyle bir ortalık yansın. Ondan sonra da sırayla gitmeye başlayalım. Peki. Şimdi bugün ceza Bitcoin değil mi? Bakalım ceza Bitcoin parçasında neler yapmış, bizlere farklı neler sunmuş, neler düşünmüş. Biraz onun üzerine konuşmaya başlayalım. Oldukça uzun bir intro. İlk müziğin geldiği yerler buralar zaten. Valla parçayı dinlediğim ilk an dedim ki hakikaten müthiş bir iş. Müthiş bir iş. Ağzına bez benim altıma böyle bir bitcoin. İşte burada pinpoint. Ekmek arası 3 boyut. Burası sıcak ise Sol minör gibi değil mi? şunun ağzına bez benim altıma böyle bir bitcoin. İşte burada pinpoint. Gördüğünüz gibi. Şimdi Ceza da artık bu melodik rap'im ki ben eski parçalarından biri aslında pek çok şeyi aynı şeyleri yapıyorlar. Yani bugün başlamış bir şey değil bu. Biz belki birçok bu işle ilgilenen yeni arkadaş, yeni müzisyen arkadaş bunları keşfediyor olabilir. Ben bunu yaklaşık 2,5-3 senedir iyice burada analizler sırasında daha da farkına varmıştım. Yani melodi tutma. Sol karar üzerinde gidiyor. Sürekli solde gidiyoruz. Genel olarak parça tek bir ses üzerine gidiyor görüyorsunuz. Sol karar üzerine gidiyor fakat bence parçanın içindeki çok güzel bir bölüm sona doğru yapılmış. Gidiyorum. R'lere baskılar var zaman zaman. Örnek. Biz bunları çoğunlukla şarkılar içinde şeyde kullanırdık okul yıllarında. Özellikle bazı harflerin çok bastırılmasını isterdi hocalarımız. Hani küçük bir kayıt teknolojisi olarak söyleyeyim. Eğer parçalar içinde bazı harfleri yutmaya alışırsanız, özellikle son harfler işte na 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 ördek mesela şey kalbim diyecek kalbi M gelmez mesela sonunda. Kalbim. O M'yi bile duyurmamızı isterler. Çünkü kayıt teknolojisinde yani bir şeyi kaydederken ne kadar iyi harfleri karşı tarafa duyurmayı başarırsanız o kadar anlaşılır olursunuz. Bu standart bir bakış açısıdır ama doğruluğu %80'dir. %90'dır. Şarkı yutan şarkıcılar olabilir, harf yutan şarkıcılar olabilir. Birçok şey yaşanıyor fakat harfleri bastırmak önemlidir. Aynı şey Seda Sayan'da da vardır, Ceza'da da vardır, X şarkıcıda da vardır. Harfleri karşı tarafa duyurmak. Ne kadar iyi söylüyor değil mi? Her şeyi anlıyorsunuz bakın. Benim ilk dikkatimi çeken bu. Baştan sona Ceza'nın ne dediğini mükemmel anlatması hikayesi var bu parçada. Bakın. Uykum yok hiç, geçmez vakit. Önce bir hat et, parladı yakıt eyvah hadi kaçın etrafımda. Belki o yıllar içinde gelişmiş olabilir mi? Yani Ceza'nın çok eski kayıtlarına baktığımızda acaba bazı şeyleri böyle çok yuvarlıyordu da bu geliştirdiği, bu son yıllarda yaptığı rapte özellikle mi dikkat ediyor buna? Bunlar hep sorulacak, soru cevapla anlaşılacak şeyler ama sanki şu an benim ilk gördüğüm şey geçmişle kıyaslamadan bütün söylenen şeyleri yutulmadan seyirciye söylenmiş olması. Gelsen oynar. Hep sol üzerinde gidiyor. Genel temel kordu hiç değiştirmiyorlar. Sadece içeride biraz değişik ileride. Gidelim. Sol kararda gidiyor. Parçanın en orijinal yeri benim de çok hoşuma giden göğsü ileride.
yaklaşık 2.57'ye kadar, 2.54'e kadar parça tek düze gidişe sahip. Tabii giriş 2.54 değildir. Yani bir 40 saniye falan herhalde boşluk var. Yaklaşık ilk 2 dakikası parçanın sol karer üzerine yapışmış bir vokal okuma ve bir aranjmanın üzerine gittiğini gösteriyor. Hiçbir şey değişmiyor. Fakat burada acaba belki şey olabilir. Yani bir küçük farklı bir bölüm ekleyelim ve izleyicide daha heyecanlandırıcı yeni bir parça geçelim. Bu eskiden şeyde geçerdi aslında çocuklar. Böyle bir pop şarkıyı, bir rock şarkıyı, yani genelde şarkı formundaki şeyleri çok daha dinlenir yapmak için bölümler üretirsiniz. İşte klasik, bunları da mesela okulda biz müzik formları diye bir derste görürdük. Ta Osmanlı'dan işte halk müziği formları, klasik Türk müziği formları, dünyadaki şarkı formları diye incelenir. Ve bu incelemenin içinde de size bir takım formüller öğretirler. Derler ki işte pop şarkı formülü, pop şarkı demiyorum ama bir şarkı formülü. Giriş dörtlük olabilir, giriş ikilik olabilir cümleler. Sonra bir ara nakarat bölümü, sonra mesela buna şöyle denir. Giriş ve nakarat varsa parçada, mesela Gamzeler öyle bir parçadır. Bir parça istemezdim yani, bu mesela der ki ilk bölüm A, bir de nakarat vardır hemen ardından, A B denir buna. Mesela şu an Ceza'nın bu parçasının buraya kadar olan bölümüne A diyebilirsiniz melodik olarak. A'dır burası. Yani nedir? Parçanın giriş bir zemini var ve parça buraya kadar hiçbir şekilde şeklini değiştirmeden sadece bir nakaratla, nakarata da B diyelim, A B ve tekrar geri döndüğünde A şeklinde gidiyor. Yani parça başladı A, nakarata geçti B, sonra tekrar A'ya döndü. İşte burada denenen C. Sanki bir majör gibi. Sanki bir majöre geçmiş gibi. Çok tatlı geçiş olmuş ama. Çünkü nerede parçanın solünden sol giderken C, o da C notasına gidiyor bakın. Bakın geliyor. Tam bağlasın. Tamamen ters bir noktaya götürüyor sizi. Bir anda mi, her şey dağılıyor. Bakalım nereye gidiyor. Çok tatlı bir bölüm bence. Ve Ceza'nın vokal özelliği de gelmeye başlıyor. Bence şahane bir fikir. Ya bütün rapçilerin bu vokal karakterlerini artık korkmadan, çekinmeden, hatta bu kadar usta rapçilerin çok az autotune'la, gerçeğe çok yakın seslerini bırakarak kullanmaları bence muhteşem. Muhteşem. İşte bu ispat, her yer oldu baz, her gün aynı ama aynı tarz, bazen her şey gitmiş raz, ha, burada da küt diye geri dönüyor. Nereye dönüyor? Sola dönüyor bak. Tekrar sola dönüyor. Müthiş. Bir C bölümü. A, B, A, C ve tekrar B'ye dönüş. Müzik formları anlatıyorum size. Çok basittir ama çok zevklidir. Zaten bir bestecinin, ister rapçi olun, ister popçu olun, ister neyle uğraşırsanız olun, parçasının yapısını formülize etmesi aranjesidir. Aslında bu formlar aranjmanları oluşturur ve beste yapısını oluşturur. Yani burada Ceza'nın yaptığı şey şöyle diyelim mi? A, B, C, B. Şurada pardon. A, B, A, C, B. Videonun adı da bu olacak ha, yayınladığım zaman. Size sadece eğlenmek kalıyor bu dünyada ama müziğin arka tarafına geçtiğiniz zaman vokalin durduğu yer, aranjmanın yapıldığı şekil,
arada geçilen farklı bir bölüm. Bütün size bu dinleme hissiyatını yaratmak için herkesin çabaladığı şey. Herkes bunun için uğraşıyor sizin için ya. Altyapılar bunun için yapılıyor. Yani acaba burada ne yapsak, farklı bir şey yapsak ve bu sol karardaki sürekli okuyan kişiden yeni bir yere geçip sıkıcılığı azaltsak. Ve çok relaxation bir şey yani. Çok rahatlatıcı. Ama son kalan hep iyi gülüyor değil mi? Bir komik bir hüzünlü bu film. Çok konu var ama vermiyor dilim. İşte bu ispat. Her yer oldu tas. Her gün Pardon. aynı ama aynı tas. Bazen her şey gitmiş rast. Gitmiş rast. 70 raz. 70 raz. 70 raz. Çok tatlı. Gelmez rast, gelmez rast. Boş ver zaten baksana dünya fanus. Yeniden başlıyor kabus. Yeniden başlıyor kabus. Biraz atonal. Gelsem gece sessiz başlansın o yanı kim Oynar. Ama orta tonda söylemiş aslında kendine göre. Daha tiz bir renk mesela. Ya ben ilerisini çok merak ediyorum çocuklar. Hakikaten ilerisini çok merak ediyorum. Ceza, diğer bu ilk dönem rapçileri geleceklerini nasıl kurgulayacaklar? Müziği nereye götürecekler? Vokal becerilerini nereye götürecekler? Sağlıklarını nereye taşıyacaklar? Ses becerilerini nereye taşıyacaklar? Çünkü bu rapçilerin en güzel özellikleri şu. Yeni yetişen herkes onları önce örnek alacak. Yani diyecek ki şöyle örnek ama. Eskiden müzikal olarak örnek alırlardı. Şimdi hayatlarını, yaşam tarzlarını, işte abi hatırlamıyor musun? Herif 55 yaşında bile sahnedeydi be dehşet. 60 yaşında adam ne öttürüyordu ya. 50'inde yaptığı besteye bak. Ne hikayeler olacak biliyor musunuz? Neler dönecek? Yani çok kıymetli. Evet. Parça konuşamayı. tekrar. Her yeri ben derinden gelen o deli. Bitmez enerjim var sanki bir heli. Parçada nakaratla bitiyor. Peki. Benim fikrim bu. İşin yapısı son derece keyifli. Tabii ki ceza sonuçta yani işte. Yapan da o. Evet.